Hadi gelin, Franz Kafka'nın o meşhur Bitmemiş romanı Amerika'nın tuhaf dünyasına birlikte bir yolculuk yapalım. Genç bir sürgünün gözünden, mantığın pek de uğramadığı, rüya gibi ama bir o kadar da kafa karıştırıcı bir dünyayı keşfedeceğiz. Hikayemiz 16 yaşındaki Karl Rossmann'ın özgürlükler diyarı olarak bilinen Amerika'ya umut dolu bir şekilde ayak basmasıyla başlıyor. Ama durun bir dakika, bir gariplik var. Karl'ın gördüğü özgürlük heykeli meşale yerine bir kılıç tutuyor. İşte bu küçücük ama çok önemli detay, Karl'ı bekleyen dünyanın ne kadar farklı, ne kadar tuhaf olacağının ilk sinyali aslında. Sizce bu bir rüyanın mı yoksa bir kabusun mu başlangıcı? Peki Karl neden ailesinden bu kadar uzağa, ta Amerika'ya gönderildi? İşte tam bu noktada Kafka'nın o kendine has, garip mantığıyla tanışıyoruz. Çünkü Karl bir suçlu değil, aslında bir kurban. Ailesinin hizmetçisi tarafından baştan çıkarılmış, pasif bir durumda kalmış. Yani kendi iradesi dışında gelişen bir olay yüzünden cezalandırılıyor. Kaderinin kontrolünün kendi elinde olmadığı daha ilk andan itibaren yüzümüze çarpılıyor. Bu yeni başlangıcın sorunsuz olacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Karl, gemiden inmek üzereyken unuttuğu basit bir şemsiyeyi almak için geri dönüyor ve o devasa geminin koridorlarında kayboluveriyor. İşte bu küçücük aksilik onu bir anda hiç tanımadığı bir adamın adalet savaşının tam ortasına atıyor. Ve bu karşılaşma tamamen bir tesadüf. Karl, geminin makina dairesinde çalışan ve haksızlığa uğradığını düşünen bir ateşçiyle tanışıyor. Kendisi de bir yabancı ve kurban olduğu için mi acaba, ateşçinin davasını anında benimseyip sahipleniyor. Belki de kendi yaşadığı haksızlığa karşı veremediği savaşı bu adam üzerinden vermeye çalışıyordur, kim bilir. Ateşçinin şikayetleri aslında basit bir iş yeri anlaşmazlığından çok daha fazlası. Bu, yabancı düşmanlığıyla suçlanma, liyakatinin hiçe sayılması ve bürokrasinin o soğuk, sağır duvarlarına çarpmanın hikayesi. Ateşçi, o ezici sisteme karşı tek başına direnen bireyin çaresizliğini temsil ediyor adeta. Ve işte o büyük çarpışma anı geliyor. Bir yanda Karl'ın o saf adalet arayan idealizme, diğer yanda gemi komutasının katı, duygusuz ve sadece prosedürlere önem veren bürokrasisi. Karl tutkuyla adaletten, hakkaniyetten bahsederken, kaptan ve diğer yetkililer için önemli olan tek bir şey var: düzen bozulmasın yeter. Gerilim artıyor. Karl ne kadar tutkuyla savunursa savunsun, ateşçi bir türlü derdini doğru düzgün anlatamıyor. Yetkililerse sıkılmaya, kendi aralarında fısıldaşmaya başlıyorlar bile. Bu bürokratik ilgisizlik duvarı karşısında durum gerçekten de umutsuz görünüyor. Bu işin iyi bitme ihtimali var mı sizce? Tam her şey bitti, bu işin sonu yok derken, hikayede akla hayale sığmayacak, tamamen mantıksız bir dönüm noktası yaşanıyor, dünyanın kuralları bir anda yeniden yazılıyor sanki. Ateşçinin o kaotik bağırışları bir anda kesiliyor, odadaki bütün o gerilim, bütün o gürültü, yerini bu sakin ve odaklanmış soruya bırakıyor. İşte bu, oyunun kurallarını değiştiren o an. Ve işte Kafka'nın o imzası haline gelmiş absürtlüğü tam da burada devreye giriyor. Karl'ı kurtaran şey adalet değil, haklılığı değil, tamamen tesadüfi, akıl almaz bir aile bağlantısı. Bu kişi meğer Karl'ın zengin ve güçlü amcası Senatör Jakob'muş. Mantığın bittiği yerde devreye şans ve güç giriyor. Bu sahne o kadar zekice ki, kaderin bu dünyada ne kadar keyfi olduğunu gösteriyor. Bir adamın varoluşsal krizi bir başkasının şansı sayesinde bir anda buharlaşıp uçuyor. Ateşçinin davası mı? Anında unutuldu. Geriye sadece kazananların el sallaması kaldı. Karl için artık yepyeni bir hayat başlıyor. Peki bu yeni hayat ona gerçekten o vaat edilen özgürlüğü getirecek mi? Göreceğiz ki lüks bir yaşam her zaman özgürlük demek değilmiş. Karla sunulan hayata bir bakın, resmen bir peri masalı. Yüzlerce bölmesi olan inanılmaz bir masa, dev bir piyano, özel banyolar. Düşünsenize, yoksul bir göçmenken bir anda hayal bile edemeyeceği bir lüksün tam ortasına düşüyor. Ama işte bu lüksün bir bedeli var. Amcasının bu tavsiyeleri aslında üstü kapalı birer kural. Karl'ın yeni hayatının görünmez parmaklıkları olan yaldızlı bir kafes olduğunu anlıyoruz. Her lüks yanında bir kısıtlamayla geliyor. Şimdi Karl ilk defa amcasının o koruyucu kanatlarının altından çıkıyor. Bu onun bu yeni ve karmaşık dünyada kendi başına yolunu bulup bulamayacağının ilk gerçek sınavı olacak. Amcasının bu daveti kabul ederken ki o tuhaf tereddüdü var ya,
Sanki bir şeylerin ters gideceğini önceden hissetmiş gibi bir hali var. Bu isteksizliğin arkasında ne olabilir sizce? Ve yemek masası adeta karmaşık bir sosyal savaş alanına dönüşüyor. Carl sözde onur konuğu ama kendini giderek daha fazla dışlanmış, yapayalnız hissediyor. Ev sahibi pasif kalırken davetsiz bir misafir olan Hergrin bütün ortamı domine ediyor ve masadaki ittifaklar Carl'ın aleyhine sürekli değişiyor. İşte Herr Green'in adadaki hakimiyetini nasıl kurduğunu ve Carl'a nasıl bir çocukmuş gibi davrandığını gösteren o küçük ama acımasız anlardan sadece biri. Bu ufacık jest aslında masadaki bütün güç dengesini gözler önüne seriyor. Carl o kadar bunalıyor ki kendini tamamen kapana kısılmış hissediyor ve tek düşündüğü şey kaçmak. Ama ironiye bakın ki kaçıp sığınmak istediği yer kurtarıcısı olan amcasının yanı. Ve gecenin sonu. Tam bir Kafka klasiği. Carl'ın yeni dünyasında en masum, en dostane görünen jestler bile bir anda düşmanca ve öngörülemez bir şeye dönüşebiliyor. Anlıyoruz ki bu dünyada güvenebileceği hiçbir şey yok. Sonuçta Carl'ın bu baştan sona kaotik yolculuğu aklımızda çok temel bir soru bırakıyor. Mantığın işlemediği, absürt bir dünyada hayatta kalmaya çalışırken bir yer edinmek ya da bir anlam bulmak ne kadar mümkün? Belki de asıl mesele her şeye rağmen bir şekilde yola devam edebilmektir. Kafka bu sorunun cevabını bize, yani okurlarına bırakıyor.